My Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte böyle bir çanta paylaşmak istiyorum. Bu güzel çantayı birlikte örelim. Instagram'da çok beğeni almıştı. O yüzden size videolamak istedim. Bu şekilde içinde göstereyim isterseniz. Ben çıt dikeceğim buna. Siz isterseniz fermuarda dikebilirsiniz. Bu şekilde birlikte çantanın yapımını çalışacağız. Ben bir parçasını ördüm. Bu şekilde. Diğer parçasını beraber örelim. Şöyle bir 100 gramlık ip kullandım. 100 gramı 115 metre. Bu ipten şu kadarcık kaldı arkadaşlar. Şöyle. Şu parçayı bitirdim. Bu kadarcık ip kaldı. Arka yüzüne de bir o kadar ip kullanırız. Sonra etrafını gider saplarını öreriz. Tığ olarak da ben 3 milimetre tığ kullanmayı düşünüyorum. Görünmüyor ama 3 milimetre tığımız. Şimdi başlıyorum. Öncelikle bir zincir çekiyoruz ve içine 16 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Birleştiriyoruz ve içine 2 zincir çekiyorum. 16 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane trabzan yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 trabzan yaptım ve ilk ilmeğimizle bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu zincirleri artık tepe başında trabzan olarak kullanacağız. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. İpim tığımda kalıyor. Tığımın önüne ip alıyorum. Çektirmiyorum yani onu. Yandaki ilmeğe yine bir kere doluyorum. Tekrar diyeyim. 3 zincir çektik. İlk trabzanın başına bir trabzan yapıyoruz ama tam çekmiyoruz. Bir kere sadece çektirip ikinci ilmeği tığımızda tutuyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Sıradaki ilmeğe bir tane ilmek alıyoruz. Bir tane çekip ikinciyi bırakıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Aynı ilmeğe ikinci bir ilmek yapıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Tek seferde çektik. Tığımızın önünde 4 ilmek oldu. Onların hepsini de bir seferde çekiyoruz. Dört zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Şimdi yine tığımızın önüne ip aldık. Yandaki ilmeğe ya her bir trabzan üzerine 2 tane ilmek yapıyoruz. Attık. Bir kere çektirdik. İkinci tığımızda kaldı. Tığımızın önüne yine ip aldık. Aynı yerden bir ilmek daha alıyoruz. Yine bir kere çıkarıyoruz. İkincisi tığda kalıyor. Tığımızın önüne ip aldık. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Her bir ilmekten 2 ilmek çıkarıyoruz. 1, 2. Bakın 4 tane. Bunların hepsini tek seferde çıkarıyoruz. Yine
1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip alıyorum. Buradan bir kez çektim. İkinci ilmeği bıraktım. Tığımın önüne ip aldım. Aynı yerden. Evet, 2. Tığımın önüne ip aldım. Sıradaki ilmeğe geçiyorum. Bir ilmek aldım. Tığımın önüne ip aldım. Aynı yerden ikinci ilmeği alıyorum. Ve hepsini tek seferde çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Sonuncuyu da beraber yapalım isterseniz. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bakın son 2 tane kaldı. Aynı yerden bir ilmek aldım. İkinci ilmeği aldım. Bir sefer çekiyoruz, ikinciyi bırakıyoruz. Sıradaki ilmekten bir ve sıradaki ilmekten ikinci ilmeği aldım. Toplamda 4 ilmek tek seferde çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve başlangıçla birleştiriyorum. Şimdi 1 2 zincir çektim. Şu boşluğun içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bu arada arkaya döndük arkadaşlar. Geriye dönerek. Bakın. Burası düz yüzü. Burası ters yüzü. Geriye dönerek bu ortadaki deliklere 5 tane trabzan yapacağız. 3 4 5. Bakın 1 2 3 4 5. Tığımın önüne ip aldım. Sıradaki deliğe 1 2 3 4 ve 5 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar her bir deliğin içerisine 5 trabzan dolduralım. 2 3 4 5. Bir sonraki sırayı da beraber devam ettirelim. Evet, her bir boşluğa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bu şekilde trabzanları doldurduk arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Başlangıç ilmeği ile kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Tekrardan ön yüzle devam edeceğiz hep bu şekilde. Şimdi şuradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trabzan hariç şuraya kadar trabzan yaparak geliyoruz arkadaşlar. Şurası ne olacak? Şuradaki boşluk olacak. Bakın 2 tanesi 10 tanesi yani kalıyor. Diğer hepsine trabzan yapacağız. Ama artırmalar da yapacağız aynı zamanda. Bir 2 trabzan yaptık. Bir ilmek üzerine trabzan, ikinci ilmeğe trabzan, üçüncüye artırma yapıyoruz. Yani aynı yere 2 trabzan yapıyoruz. Bu kadarlık alanda toplamda 10 artırma yapacağız arkadaşlar. O da şöyle: her bir baştakine birer tane, aradakilere de ikişer tane artırma olacak. Buraya bir tane, buraya bir tane, aradakilere de ikişer tane artırma yapacağız. Her zaman her sıra trabzan ördüğümüzde artırmamızı tamamlayacağız. Şimdi bir tane artırma yaptık buraya. Buraya 2 artırma yapacağız. Bir artırma buraya yaptık. Bir tane örelim. Bir artırma da buraya yapalım.
Bu şekilde 1 2 tane ördüm. Yine buraya da 2 artırma yapalım. 1 2 bir artırma yaptık. Bir tane ördük. Bir artırma daha yapıyoruz. Bir tane, 2 tane örüyoruz. 1 2 ördük. Bir artırma yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. İki tane örüyoruz. Bakın. Şöyle söyleyeyim, tekrar edeyim. Bakın bu başlangıç. Buraya sadece bir tane artırma yaptık. 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımız var burada. Şuraya 2 artırma yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu burası. O gerçi çok önemli değil de hani üstlerinin kaç sayı olduğu, ama her birinin üzerinde muhakkak bir buradan 2 tane artırma yapmamız gerekiyor. Çantamızın şu şekilde büyüyebilmesi için bu artırmalarımız şart. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapın. Sıra sonu dediğim şuraya kadar arkadaşlar. Şuraya kadar. Şurada toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane trabzan bırakın. Diğerlerinin üzerlerine şöyle 2 burada artırma, 1 burada artırma, 2 burada artırma yapın. 1 2 artırma yaptık. Bir tane ördük. Zaten sıra sonuna yaklaşmışım aslında, o yüzden videoyu durdurmama gerek yok. 1 2 artırma yaptık orada. Burada bu dediğim gibi en baştaki oluyor. Burada nasıl bir artırma yaptıysak burada da bir artırma yapıyoruz. Şu tam orta noktaya da bir artırma yapalım. Bir, iki tane de ördük. Evet, sıramızı burada tamamladık arkadaşlar. Sıramızı burada tamamladık. Şu ikisini boş şey yapmıyoruz dediğim gibi. Şimdi geriye dönüyoruz. Buraya her bir ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmeyeceğim ben sıra başında daha düzgün dursun diye. Bu şekilde devam ediyorum. Her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne yapalım ve sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Sık iğnelerde sıra sonuna geldim. Bir son sık iğnemi yapayım. Evet. Şimdi geriye dönüyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Yine burada da arkadaşlar trabzan yapacağız. Yine az önceki gibi aynı hizaya gelecek şekilde burada bir ya bu başlarda bir tane artırma, ara kalan yerlerin üst kısımlarında da ikişer tane artırma yapacağız. 1 2 trabzan ördüm. Bir artırma yapıyorum. 1 2 3 trabzan ördüm. Bir artırma da burada yapayım. Bakın. Bu artırma bunun üzerine geliyor. Dediğim gibi. 2 3 tane trabzan ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Bir 2 3 trabzan ördüm. Bir artırma yapıyorum. Bu artırmalar hep dediğim yerlerin üzerine denk geliyor arkadaşlar. Bakın buranın üzerinde bir tane artırma yaptım. Şuranın üzerinde bir iki tane artırma yaptım.
3 trabzan bir artırma yaptığımızda zaten hep üst üste denk gelecek inşallah. 2 3 trabzan örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edin. Sonra birlikte sayalım bakalım doğru mu olmuş. Söylediğim gibi artırmaları yaptım. Şimdi birlikte sayalım isterseniz artırmaları. Dediğim gibi hep 10 tane artırma olacak toplamda. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sonuncusu 10 artırma oldu. Şimdi yine geriye dönüyoruz ve her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Her bir ilmeğe bir sık iğne. Her bir ilmeğe bir sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sonrasında da bakın biz şu anda şuradayız. Marullu bölümün bir önceki sırası sık iğnesindeyiz. Sonrasında bu marullu bölümü yapacağız. Sıra sonuna kadar sık iğne yapın. Sonrasında beraber marullu bölümü örelim arkadaşlar. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Sık iğne ile şimdi geriye dönüyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. 1 2 atladım. Üçüncüye. Şu ön kanada ama öndeki kanada bakın. Şöyle 2 kanat var ya. Öndeki kanadı toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arka kanatları sonra geri dönüşte kullanacağız arkadaşlar. O yüzden ön kanatları kullanıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Şimdi 1 2 ilmek atladık. Üçüncüye yine ön kanada bağlıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Şimdi birinde 2, diğerinde 1 ilmek atlayacağız. Sayılar tam denk gelsin diye arkadaşlar. Şimdi bir tane atladık, ikinciye. Tek kanada batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 trabzan yapıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncünün tek kanadına batıyorum. 1 ilmek atlıyorum. İkinciye trabzan yapmaya başlıyorum. 7 trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar hep bu düzende devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bu yarım çiçekten olacak şekilde yaptım. Şurada bir ayarlama sıkıntısı oldu, o yüzden sondan bir öncekini yaparken hem burada bir ilmek atladım hem burada bir ilmek atladım. Yani az önce diğerlerinde 2 ilmeğe 1 ilmek yapmıştık. Burada birebir yaptım ki şu son tam denk gelsin. Sonda bakın 2 ilmek var. Birini atlıyoruz. Diğerine tek kanadına sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Şimdi geriye dönünce arkadaşlar diğer kalan kanatlar vardı ya, onların her birine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu kalan tek kanatlara her birisine bir trabzan yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Şöyle tutayım rahatça örebileyim diye. Bakın tek kanada. Ben bu modeli bir videodan, kısa videodan daha doğrusu çıkardım. Fotoğraflar, ekran fotoğrafları alarak. O yüzden sayıları ancak bu şekilde ayarlayabildim.
Yani bende detaylı bir videosu yoktu açıkçası. Ben kendim fotoğraflardan bakarak sayılarını bu şekilde ayarlayıp çıkarmaya çalıştım arkadaşlar. Tek kanada batarak sıra sonuna kadar, sıra başına kadar diyelim, ilerleyelim. Ön yüzde marulu bölümü yaptık. Arka yüzde diğer kanatlara her birine bir trabzan. Bakın burada artırma yapmayacağız. Bir sonraki sırada artırma yapacağız. Böyle göstereyim ön yüzünde. Bu şekilde. Sıra başına kadar herhangi bir artırma yapmadan tek kanattan trabzan yapalım. Sonraki sırada artırmalara beraber bakalım. Sıra sonuna kadar trabzanımı yaptım arkadaşlar. Hiçbir artırma yapmadan. Şimdi sıra sonunda geri dönüyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi bu sırada sık iğne yapacağız. Ama sık iğne yaparken de daha önce burayı yaparken toplamda 10 tane artırma yapmıştık ya. Yine sık iğne yaparken de böyle ayarlayın. Her birinin üzerine ilk baştakilere birer tane, aradakilerin üzerlerine ikişer tane denk gelecek şekilde sık iğne yapın arkadaşlar. Zincir çekmeden sık iğne yapımına başlıyorum. 1 2 tane öreyim. Üçüncü de sık iğne yapayım. Yani artırma yapayım. Bakın 2 ördüm. Aynı yere 2 tane batınca artırma yaptık. Bu baştakine bir taneydi. Şimdi sıradaki ne 2 tane. Yani toplamda baştan sona kadar bir baştan diğer başa toplamda 10 tane artırma yapmış olacak şekilde artırın. Buraya da 3 tane ördüm. Buraya da bir artırma daha yapayım. 1 2 3 sık iğne ördüm. 4 tane öreyim. Bir artırma daha yapayım. 1 2. Siz ayarlayın arkadaşlar. Bakın bir artırma buraya yaptık. Bunun üstüne geliyor. İkinci artırma 1 burada, 2 burada. Yani ikisi de şunun üzerine denk geldi. Şimdi yine bir sonrakine şu hizaya 2 tane daha denk gelecek şekilde artırma yapalım. Sıra sonuna kadar sayın. Toplamda 4 tane artırma yapmış olun. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Dediğim gibi siz sıra sonuna kadar toplamda 4 tane artırma yapmış olun. Bir sonraki sırada da herhangi bir artırma falan yapmadan yine bir sıra sık iğne yapacağız. Sıra sonunda beraber bakarız. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Size de göstereyim. Yaptığım toplam artırmalar 10 tane oldu. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Toplamda 10 tane artırma yaptım. Şimdi tığımı alıyorum. Arkaya dönüyorum. Zincir çekmeden başlıyorum. Her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Herhangi başka bir işlem değil arkadaşlar. Bu şekilde sıra başına kadar gidelim. Sonra şu marulu bölümden tekrardan öreceğiz. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak geldim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Bu marulu bölümü yaptık. Arkadan gelirken her bir ilmeğin arka kanadına birer trabzan yaptık. Sonraki sırada sık iğne yaptık. Ama sık iğneleri yaparken az önce ilk başta söylediğim şekilde totalde 10 tane artırma yaptık. 10 tane artırma yaptık sık iğne ile. Sonraki sık iğne sırasında hiçbir artırma yapmadık. Her bir ilmeğin üzerine bir tane yaptık. Ve bu sıramızda marulu bölümü örüyoruz. Yani marulun arkasına toplamda bir trabzan 2 sık iğne olmak üzere 3 sıra örmüş olduk. Tığımızın önüne ip alıyorum arkadaşlar. Bir ilmek atladım ikinciye. Pardon. Evet. Ön kanadına 1 2 3 4
5, 6 ve 7 tane trabzan yaptım. Bir kanat atladım, 2 kanat atladım, üçüncüye bağladım, tığımın önüne ip aldım, bir tane atladım, ikinciye 7 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 trabzan yaptım. Bakın yine tek kanadı kullanıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye bağlıyorum, tığımın önüne ip alıyorum, bir iki tane atlıyorum, üçüncüye tek kanada yine 7 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kanat atladım, ikinciye bağladım, tığımın önüne ip aldım, bir iki kanat atladım, üçüncüye 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 şekilde bırakayım ben size. Sıra sonuna kadar tamamlayın bunu arkadaşlar. Şöyle bakın, ilk sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane marulumuz vardı. İkinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu arkadaşlar, olacak. Sonraki sırada 10, 12, 14, 16, 18 tane olacak şekilde öreceğiz. Tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane marul bölümünü yaptık. En sonda 2 kaldı. 2 tane atladık. Üçüncüye bağladık. Yine 1, 2 zincir çekelim ve arka kanatlara birer tane trabzan yaparak sıra başına gidelim. Sonraki sırada da arkadaşlar yine sık iğne yapacağız. İlk sıra sık iğnede artırmalar yapıyoruz. Yine 10 tane. İkinci sıra sık iğnede hiçbir artırma yapmıyoruz. Bundan sonraki sürecimiz böyle işleyecek arkadaşlar. Bakın. Ne yaptık? Marulları yaptık. Arka kanada trabzan yaptık. Sık iğne yaptık. Artırdık. Sık iğne yaptık. Herhangi bir artırma yapmadık. Toplamda marulun arkasında 3 sıra ördük. Sonra yine şu marul yapraklarını yaptık. Arka sıraya döndük. Burada yine trabzan yapacağız bir sıra. Geriye döneceğiz. Bir sıra sık iğne yapacağız. Sık iğnede de yine dediğim gibi toplamda 10 taneye ulaşmış olacağız. Birer tane başlarda, ikişer tane de şunların hizalarında olacak şekilde toplam 10 tane artırma yapacağız. Bir sonraki sırada bir sık iğne daha yapacağız. Artırma yapmadan yine dediğim gibi şu marulun arkasında da toplam 3 sıra yapmış olacağız. Sonraki sırada yine marula geçeceğiz. İşlem hep böyle devam ediyor. Bakın. Marul yapıyoruz. Trabzan, sık iğne, sık iğne. Marul, trabzan, sık iğne, sık iğne. Marul, trabzan, sık iğne, sık iğne. O marulları yaptıktan sonraki arkaya artırma yapmadan trabzan. İlk sıra sık iğnede artırma yapıyoruz. Dediğim gibi tekrar edeyim. Totalde bakın. 10 tane marul yaprağıyla başlıyoruz ve 12, 14, 16, 18 tane marul yaprağına ulaşıncaya kadar artırmalarınızı yapın. Sonra bu iki parçayı birleştireceğiz birlikte. Söylediğim gibi arkadaşlar, bakın bu şekilde ben 4 tane yaptım. Yine bu marulların arkasına önce trabzanımı yaptım. Sonraki sırada toplamda 10 tane olacak şekilde sık iğne artırmayı yaparak sık iğnemi yaptım. Son ikinci sık iğnemi geldim buraya. Yani marulun arkasında 3 sıra ördüm. Biri trabzan, ikisi sık iğne. Şimdi geliyorum ve son sıra marulumu öreceğim. Bakın size söylediğim gibi birlikte sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu sıramız ne olacak? 18 tane olacak arkadaşlar. Başlıyorum şimdi. Bakın şu başları başlarken de birini 2 ilmek atlayarak başladım. Sonun ikinci sırayı 1 ilmek atlayarak başladım. 2 ilmek, 1 ilmek. Şimdi burada 1, 2 ilmek atlayarak ilk yaprağımı yapıyorum. Yine öndeki kanada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 ilmek atladım. Şimdi burada 1 ilmek atlıyorum. Ön kanada sabitliyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye bir yaprak daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek atlıyorum, ikinciye sabitliyorum. Bakın diğerlerinde de aynı yapmıştık. 1, 2 ilmek atlıyorum. Yaprak yapmaya başlıyorum. 1, 2. Bu şekilde hepsinde aynı dedim arkadaşlar. Burada 2 bıraktıysak burada 1. Burada 2, burada 1, burada 2, burada 1. 1 bırakarak başladıysak 1, 2, 1, 2. Yani bu yaprakların bir tarafında bir sık iğne boş bırakmış olacağız. Diğer tarafında 2 sık iğne boş bırakmış olacağız. O şekilde ancak bu sayılar denk geliyor. Ben o şekilde modeli oturtturdum. Şimdi sıra sonuna kadar bu yapraklarımızı yapalım. Geriye dönelim. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Bu son sırada sık iğneleri artırma yapmıyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne yapıyoruz. Sonra diğer parçamızla beraber birleştiririz arkadaşlar. Bu şekilde tutup sık iğne ile birleştireceğiz. Sonrasında burada sık iğne yaparak saplarını ekleyeceğiz ve bitireceğiz. Bu parçayı da bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Aynen size söylediğim, anlattığım gibi. Şu ön tarafı yaptıktan sonra bir sıra trabzan yaptım, bir sıra sık iğne yaptım. Sık iğneyi artırmadan yaptım. Şimdi bu ikinci parçamızı da alıyorum. Evet, bu şekilde iki parça. Önce şu kenarlardan birleştireceğiz. Daha sonra buralardan birkaç sıra sık iğne yapıp sap kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Pardon. Bitirdiğim parça bu. Şimdi bir zincir çekeyim. Zaten birbirine eşit arkadaşlar. İsterseniz kaydırma, isterseniz de sık iğne tekniğiyle birleştirebilirsiniz. Ben kaydırma tekniğiyle birleştireceğim. Yani bakın karşılıklı gelen ilmekler şu şekilde tığımı geçiriyorum. İpi çekiyorum. Sıradaki ilmek. Siz isterseniz sık iğne örer gibi ikisini birlikte örüp o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde zaten karşılıklı ilmekler. O yüzden sıkıntısı yok birleştirme kısmının. Evet, böyle. Farklı birleştirme teknikleri de var. Ben sizin için en kolay olanını söylüyorum. Hem de güzel de duruyor bu şekilde. Dediğim gibi isterseniz sık iğne nasıl yapabilirsiniz? Sadece göstermek istiyorum arkadaşlar. Hepsini ben böyle yapacağım. Sık iğne yaparken de böyle alıp tek seferde çıkarabilirsiniz. Bu şekilde ikisini alıp tek seferde çıkarabilirsiniz. Bu sık iğne tekniği olur. Ama ben kaydırma yapıyorum dediğim gibi. Şimdi her bir ilmeğin karşısına gelen ilmekle birlikte alarak sıra sonuna kadar örelim. Sonrasında zaten ipimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bir yumak önüne bir yumak arkasına gitti 100'er gramlık. Sonrasında yeni ipimizle birlikte birkaç sıra sık iğne yapalım üst tarafa. Sonrasında da sap kısmını yapıp çantamızı bitirelim. Siz sıra sonuna kadar bu işleme devam edin.
Kaydırmada sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şurada ipi de kaybettim arada. Bir önceki ilk parçadan kalan ipi şu şekilde ve son kaydırmamı da yapıyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Şimdi diğer ipimizi alıp sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. İpi sonra kaybederim. İpimi aldım tekrardan. Şu en baştan başlayalım. Tığımı geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve sık iğne yaparak ipimizi de içinde gezdirelim, kaybedelim. Şu şekilde. Bir önceki sıradaki yani daha doğrusu şu parçalardaki her bir sıraya bir ilmek denk gelecek şekilde sık iğne yapmaya çalışıyorum. Siz de ona göre yapın. Her bir sıraya bir sık iğne denk gelsin. Sonraki sıralarda bu sık iğneleri azaltacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde. Dediğim gibi her sıraya bir sık iğne denk gelecek şekilde yapın. Biraz sıkı örmüşüm, o yüzden zorluyor beni ama sıkı örmek iyidir yine de. Siz de sıkı örün. Bu şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Tekrar diyorum, her sıraya bir tane gelecek şekilde sık iğnenizi yapın arkadaşlar. Trabzanlara da bir tane de gelse yeterli arkadaşlar. Bu şekilde en başa gelinceye kadar böyle her bir sıraya bir sık iğne olacak şekilde örün arkadaşlar. Sonra ikinci sıraya geçelim. Sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi ilk ilmekle kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi iki sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi nasıl yapıyorum? İsterseniz iki tane ilmek alıp tek seferde çıkarın arkadaşlar, ya da bakın ben şöyle yapıyorum. Birini tek kanadından geçiriyorum. İkincini normal geçiriyorum. Bir dakika, ipi içinden geçireceğim. Biraz zor oluyor. Bu şekilde tekrar yapıyorum. Bir sık iğne ördüm. 2 sık iğne ördüm. Sıradaki eksiltme yapıyorum. 1 tek kanat, 2 normal ilmeğin içinden geçiriyorum ve çıkarıyorum. Bir sık iğne ördüm. 2 sık iğne ördüm. Bir tek kanat, bir normal ilmek içinden geçiriyorum ve tek seferde çıkarıyorum. Bir sık iğne ördüm. 2 sık iğne ördüm. Üçüncüyü tek kanat, dördüncüyü normal ilmek şeklinde alıyorum ve tek seferde çıkarıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 2 sık iğne örüyorum.
3 ve 4'ü tek seferde çıkaracağım. Bir sık iğne ördüm. 2 sık iğne ördüm. 3 ve 4'ü eksiltme yaptım. Tek seferde çıkarıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar aynı işlemi yapın arkadaşlar. Sonrasında beraber devam edelim. Son ilmeği de ördüm arkadaşlar. Şimdi başlangıç ilmeğimizle birleştirelim yine. Bu şekilde çantamız. Şimdi 3 sıra sık iğne örelim bakalım. Eğer istediğimiz kıvama gelirse, istediğimiz düzene gelirse sık iğne örmeyi bırakırız. İstediğimiz gibi olmazsa bir iki sıra daha öreriz. Şimdi 3 sıra daha örelim arkadaşlar. 2 sıra ördük. 3 sıra daha örelim. Toplam 5 sıra sık iğnemiz olsun. Bu sefer eksiltme yapmayalım. Bir önceki sırada zaten yeterince eksiltme yaptık. Her bir ilmeğe bir tane eksiltme sık iğne yapıyoruz. Eksiltme yapmadan sadece her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak toplamda 3 sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bu arada bu içeriden yürüttüğüm ip şu yan birleştirme örgüsünden kalan, birleştirmeden kalan ip. Onu kırıp da bırakmak yerine, kesmek yerine bu şekilde örgünün içinde kaybetmeyi planlıyorum ben. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde sıra başına kadar gidelim. Sonra 2 sıra daha örelim. Toplamda 2 sıra ördük. 3 sıra daha sık iğne, toplamda 5 sıra sık iğne örmüş olalım. Çantamızın kordonunu yapacağız şimdi arkadaşlar. Buna hapishane işi de deniliyor. Bu şekilde. Toplamda bakayım ben size metraj olarak söyleyeyim. Şöyle. Yani sap uzunluğunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim yaptığım toplamda bakayım 50 santim oldu. 50-51 arası. Bu şekilde. Öncelikle halkamızı alıyoruz. Halkamızın içerisine 15 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sık iğne doldurdum. Sizin ipiniz daha inceyse daha çok sık iğne doldurabilirsiniz. İlk ilmekle kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine geri dönüyorum. İster zincir çekin, ister çekmeyin sıra başında. 5 sık iğne yine üzerine yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Geri dönüyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi buradan sonra asıl modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar.
edersiniz. Şimdi buraya geldik ya. Bakın. Şöyle dönüyoruz. Arka tarafta şu ilmeklerden şuradaki kanadı alıyoruz. Bakın. Bir burada kanat var ya. Bu ikinci kanadı alıyoruz. Bu ikinci kanadı alıyoruz. Bu ikinci kanadı alıyoruz. Bu ikinci kanadı alıyoruz. Buradaki tek kanadı alıyoruz. Yani şöyle halka haline getireceğiz şu şekilde. Şimdi ilk buradaki kanadı aldım. Bir. Buradaki kanadı aldım. 2. Bakın 2. Buradaki kanadı aldım. 3. 1 2 buradaki kanadı aldım. 4. Bu en başta tek kanattı zaten. Onu aldım. Alamadım. Ve aldım. 5. Şimdi döne döne aynı tek kanatları almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. 1. Şöyle. Pardon, görünmedi galiba. En son aldığımız kanattan sonra ikinci sıraya geçiyoruz. Bakın bir kanat, iki kanat. Bir kanat, iki kanat. Bir kanat, iki kanat. Bize doğru olan kanadı alıyoruz. Bir kanat, iki kanat. Bize doğru olan alıyoruz. Bir. Bunu ördükçe zaten bakın hep bize doğru kalan kanadı alıyoruz. Ördükçe zaten düzelecek. Zaten kendini belli ediyor o aradaki kanatlar. Döne döne yaptığımız için birisi burada kalıyor, birisi burada kalıyor. Hemen o aradakini alıyoruz. 1 2 1 2. Dediğim gibi dönmeli yaptığımız için bakın biri böyle kalıyor, biri böyle kalıyor. Buradaki kanadı alıyoruz. Yine 1 2. Ördükçe şekli yerine geliyor arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bakın hep 1 2 ikinci kanat, bir 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 iki. Hep bu ikinci kanatları alıyoruz arkadaşlar. Bize doğru olan ikinci kanatları alıyoruz. Evet, bize doğru olan kanadı aldık yine. Döndüre döndüre örüyoruz. Dediğim gibi döne döne ördüğümüz için zaten bakın kanat, az önce kanatlarımız dümdüzdü ya. Burada biri üstte biri altta kalıyor. Devam ediyoruz. Evet bakın. Şekillendi. Bunun aynısı oldu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde toplamda az önce ölçtük. 52, 51, 52 santim oluncaya kadar örelim. Sonrasında diğer halkayı da monte edelim. Diğer sapla aynı boyda olacak kadar ördüm arkadaşlar bunu. Şimdi şurada bıraktım. Çünkü burasını şuraya yapacağız. Şöyle 5 tane ilmek, normal ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5. Geri döneceğiz. 5 ilmeği yine öreceğiz. 1 2 normal örüyoruz bunu. 3
4 ve 5. Zaten 5 ilmekle başlamıştık ya. Evet. Bu şekilde. Yine geriye dönüyoruz. 5 ilmeği örüyoruz. 1 2 3 4 5. Son kez 5 ilmeği örüyoruz geri dönüp 1 2 3 4 5. Şimdi halkamızı alıyorum arkadaşlar. Halkamızın içerisine ilk başta 15 ilmek yapmıştık ya, yine 15 ilmek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmek bu şekilde. Şimdi şurayı kaydırmayla birleştirelim. Akabinde şurayı şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Birleştiriyoruz iki tarafı. Bir buranın alttaki kanattan alıyoruz. Pardon, bakın. Halkanın üzerindeki alt kanadı alıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Bunun ikinci kanadı alıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Halkadan kanat alıp kaydırma yapıyoruz. Buradan alıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Halkadan kanat alıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Saptan alıp kaydırma yapıyoruz. Halkadan kanat alıp kaydırma yapıyoruz. Saptan alıyoruz. Kaydırma yapıyoruz ve bu şekilde sapla birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekelim ve ipimizi kıralım. İpimizi kırdım. Şimdi ilmeklerin içerisinden geçirelim. Zaten burası dikilecek, arkada kalacak. Şuraya alayım. Bu şekilde çantanın içine doğru çekebilirsiniz arkadaşlar. Saptan içeri doğru. Biraz sık ördüğüm için zor oluyor. Bu şekilde sapın içerisine doğru çekin. Sonra beraber dikelim bu şekilde. Şimdi saplarımızı çantamıza şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Böyle polyester iplikle dikiyorum ben. Şöyle oya yaptığımız iplikle. Kaçtı? 21, 22. Bu şekilde dikiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu yüzden çok belli olmayacak şekilde.
Biraz arkadan çok belli değil aslında. Bu şekilde dikelim arkadaşlar tamamını. 2 sapı da diktim arkadaşlar bu şekilde. Ortasına ben şöyle bir çıt çıt dikmeyi düşünüyorum. Birini buradan, birini buradan bu şekilde çıt çıtlı yapmayı düşünüyorum. Siz dilerseniz fermuar dikebilirsiniz. Bu şekilde bir çantamız oldu. Astarsız kullanıma uygun aslında. Bakın şu şekilde. Hani astarsız da kullanılabilir. Dilerseniz astar diktirebilirsiniz ya da kendiniz dikebilirsiniz. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Ördüğünüzde beni etiketlemeyi Instagram'da unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.